Bugün elimizde gerçekten kışkırtıcı bir soru var. LinkedIn'de görmüşsünüzdür, belki biri sormuş, 10 milyon TL ile ne iş kursam? Evet, kulağa çok hoş geliyor değil mi? Sanki büyük bir başlangıç için yeterli gibi. Aynen, ama işte elimizdeki kaynak, yatırım gerçekleri ve başarı yolları diyor ki bu soru aslında daha derin bir yere dokunuyor. Yani paranın kendisine değil de zihniyete. Kesinlikle çok dikkat çekici bir başlangıç noktası bu. Gelin bakalım, bu kaynak bize başarı için asıl nelerin gerekli olduğunu nasıl anlatıyor? Tabii. Çünkü bu soru yani sermaye tek başına yeterli mi sorusunu sorduruyor insana. Bugün işte bu kaynağa bakarak finansal okuryazarlık yani parayı anlama ve yönetme becerisi, Hı hı. sağlam bir strateji ve gerçekçi beklentiler neden bu kadar kritik onu konuşacağız. Amacımız biraz da bu tür kararların ardındaki gerçekleri, potansiyel riskleri görmenize yardımcı olmak. Yazıda benim de ilk dikkatimi çeken şey oydu. Paranın varlığından çok onu nasıl yöneteceğim meselesi. Hatta çok güzel bir benzetme var. Durumu özetliyor bence. Hangisi? Hayaller Tesla ama gerçekler Fiesta. Yani beklentilerimiz hep en üst seviyede. Ama o beklentiyi karşılayacak donanım, bilgi, disiplin var mı? İşte orada işler değişiyor, değil mi? Tam olarak öyle. Kaynak tam da buraya parmak basıyor. Yeterli finansal okuryazarlık olmadan, yani parayı bilmeden büyük bir sermayeyle yola çıkmak Riskli. çok riskli. Pazar ne? Bilmiyorsun, müşteri kim? Anlamıyorsun, rakiplerin ne yapıyor? Haberin yok. Bu adımlar o büyük sermayeyi hızla eritebilir tabii. Yani parlak bir fikir ya da işte o 10 milyon yetmiyor. Yetmiyor. Başarı için stratejik düşünmek lazım, sürekli öğrenmek, uyum sağlamak lazım ve çoğu zaman da işin doğrusu profesyonel destek almak gerekiyor. Bu özellikle sosyal medyada gördüğümüz o hemen zengin ol hikayelerine karşı da bir uyarı gibi sanki. Kesinlikle. Kaynak net söylüyor. Büyük yatırım kararları sosyal medyadan edinilecek bilgilere dayandırılamaz. Yani öyle kolay değil. Değil tabii. Gerçek başarı sabır istiyor, dikkatli bir planlama istiyor. Evet, ve sanırım burada profesyonel destek konusu tekrar öne çıkıyor. Aynen öyle. Kaynakta başka bir çarpıcı benzetme daha vardı. Hatırlar mısın? Hangisiydi o? Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Oo, evet evet, çok doğru. Yani yeterince araştırmadan, derinlemesine analiz yapmadan girilen işler başta çok çekici görünebilir ama sonu pek iyi olmayabilir. Özellikle de şu anki gibi belirsiz zamanlarda sanırım. Kesinlikle. Uzun vadeli hedefler belirlemek, deneyimli kişilerden, uzmanlardan fikir almak, olası kayıpları azaltmak için çok önemli. Belki de kendinize sormanız gereken asıl soru şu: bu büyük adımı atmadan önce ne kadar hazırım? Yanımda doğru insanlar, doğru rehberler var mı? Yani özetle olay dönüp dolaşıp şuna geliyor. 10 milyon TL'niz olması bir şey. Ama o parayla ne yapacağınızı bilmek, o yolculuğun getireceği sorumluluklara, zorluklara hazır olmak bambaşka bir şey. Hı hı. Ve bu sadece o 10 milyonu olanlar için değil aslında. Yani küçük bir kredi çekip iş kurmayı düşünen ya da birikimini değerlendirmek isteyen herkes için geçerli bir ders bu. Kesinlikle öyle. Bu kaynaklardan çıkarabileceğimiz temel ders aslında şu: finansal başarı, cüzdanınızın kalınlığı ile değil, o parayı ve fırsatları ne kadar akıllıca, ne kadar bilgiyle ve stratejiyle yönettiğinizle ilgili. Doğru. Beklentiler ve doğru rehberlik. İşte o Tesla hayallerinin bile en azından sağlam, yürüyen bir Fiesta gerçeğine dönüşmesini sağlayan kilit faktörler bunlar. Evet, sermayenin o ilk parlatısının ötesine bakmak şart. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için bir sonraki düşünce konusu şu olabilir mi acaba? Bir sonraki adımınız ne olursa olsun, yeni bir iş, bir yatırım, belki kariyer değişikliği, sadece o parlak fikre veya gereken paraya odaklanmak yerine, Hı hı. o adımı gerçekten başarıya taşıyacak bilgiye, stratejiye ve gerçekçi bakış açısına ne kadar bilinçli zaman ayırıyorsunuz? Üzerine düşünmeye değer bence.